Merhabalar. Bu videoda GitHub hesabını ve sık kullanacağımız git komutlarını inceleyeceğiz. Video sonunda da örnek olarak bir projeyi GitHub'a git kullanarak yükleyeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. github.com sayfasına gelip oturum açıyoruz. Eğer bir hesabımız yoksa buradan e-posta adresimizi girerek yeni bir GitHub hesabı oluşturabiliriz. GitHub'da profil kısmımıza geldiğimizde bizi böyle bir ekran karşılamakta. Burada bizim README dosyamız bulunmakta. Bu README dosyası başka kullanıcıları karşılamak için burada durmakta. İsterseniz burada kendinizi tanıtabilir ve yaptıklarınızı anlatabilirsiniz. Repositories kısmında ise yaptığınız projelerin deposu bulunmakta. Projeler kısmında ise sizin çalışma alanlarınız bulunmakta. Paketler kısmında başka paketleri kullanarak projelerinizi geliştirmeye yarayan GitHub paketleri bulunmakta. Stars kısmında ise beğendiğiniz projeleri veya kendi projelerinizi yıldızladığınızda bir liste olarak burada gözükmesini sağlamakta. Dilerseniz şimdi Repositories kısmından yeni bir depo nasıl oluşturduk ona bakalım. Buraya deponuzun ismini girmelisiniz. İsterseniz buraya bir açıklama girebilirsiniz. Halka açık veya kapalı olduğunu belirledikten sonra yeni depo oluştur diyoruz. Yeni depo oluşturduğumuzda bize Git versiyon kontrol sistemi kullanarak GitHub'a nasıl projemizi upload edeceğimizi anlatıyor. İsterseniz şimdi Git kurulumuna geçelim ve bu işlemlerin nasıl yapıldığını daha detaylı inceleyelim. Git versiyon kontrol sistemini aşağıda verdiğim linkten indirebilirsiniz. Kurulumunu açtığınızda karşınıza bir lisans gelecektir. Bu lisansı kabul ediyoruz. Ardından hangi paketlerin yükleneceğini seçmemizi istiyor. Varsayılan olarak bütün seçenekleri bırakabiliriz. En sonunda install diyoruz. Kurulum tamamlandıktan sonra finish diyoruz. Şimdi git komutlarını kullanarak GitHub hesabımıza bir proje yükleyelim. Bunun için editörümüze geldikten sonra buradaki terminale git init yazmamız gerekiyor. Git sistemini projemiz için aktifleştirdikten sonra yerel depomuza dosyalarımızı eklememiz gerekiyor. Bunun için git add nokta koyarak bütün dosyaların yerel depoya eklenmesini sağlıyoruz. Git commit ile yaptığımız değişikliklere açıklama ekliyoruz. Açıklama olarak ilk commit yazdım. Enter'a basıyoruz. Örnek projemiz tamamıyla yerel depomuza yüklendi. Şimdi bu yerel depoya bir branch yani bir çalışma dalı belirlememiz gerekiyor. Bunun için git branch main yazıyoruz. Bu main branch'inde bir dal oluşturacaktır. Sonrasında uzak depomuzu yani GitHub hesabımızdaki depoyla yerel bilgisayarımızdaki yerel depoyu birleştirmek için git remove add origin komutunu kullanıyoruz ve en sonuna depomuzun linkini ekliyoruz. Yerel depomuzla GitHub depomuz eşleşti. Şimdi değişiklikleri GitHub depomuza push etmemiz yani GitHub depomuza göndermemiz gerekiyor. Bunun için git push -u origin main yazıyoruz. Yeni bir branch main branch'ine bütün her şey gönderildi. Bundan sonra main branch'ini takip edecek şekilde izlenecektir bu proje. Şimdi projemizde bir değişiklik yapalım ve hangi git komutlarını kullandığımızı görelim. Bunun için projemden şu satırı siliyorum ve projeyi kaydediyorum. Git bizde bu değişikliğin olduğunu algıladı ve burayı sarı renkle gösterdi. Bu değişikliği GitHub'a bildirmek için öncelikle yerel depoyu güncelliyoruz. Ardından bu yerel depodaki güncellemeye açıklama ekliyoruz. Ardından bu değişikliği push ediyoruz. Git zaten bizim için GitHub'daki branch'i takip ettiğinden dolayı sadece git push yazmamız yeterli. Tüm değişikliklerin main branch'ine gönderildiğini gösteriyor. Değişiklik başarıyla GitHub'a eklendi. Gördüğünüz gibi yeni depo olarak isimlendirdiğimiz depomuzda yüklediğimiz proje dosyaları bulunmakta. Yaptığımız değişiklikler de commit açıklaması olarak burada belirtiliyor. İsterseniz geçmişte yaptığınız commitleri ve hangi dosyaları içerdiğini buradan inceleyebilirsiniz. GitHub deponuza sürükle bırak yoluyla da veya da GitHub içerisinde dosya yazarak da dosya yükleyebilirsiniz. Bunun için add file kısmına gelip yeni dosya oluştur veya da dosya yükle seçeneklerini kullanabilirsiniz. Hepsi bu kadardı. Umarım paylaştığım şeyler size bir ilham olabilmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.